Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle yine şu an çok sevilen, revaçta olan bu sevimli çantaları süsleyen, araba direksiyonlarına da çok yapılan aynalar olsun. Böyle bir oyuncak yapacağız. Artık ne diyeceğim bilemedim. Süs mü, oyuncak mı? Bugün Sid karakterini çalışacağız. Bu şekilde tavşan, ördek veya çok panda yapan da var. Çok çeşitli yapan var. Bugün ben size bunu çok istendi diye size bunu çalıştım. Sid karakterini çalıştım. Bunu şöyle çantanın hiç görmediyseniz göstereyim. Sap kısmına şöyle takılıyor arkadaşlar. Boyundan geçiriyorsunuz. Şu şekilde çantalara ben benim tarzım olmadığı için böyle bir çanta buldum evde. Buna takabileceğim. Genelde daha farklı büyük çantalara gençler kullanıyor daha çok. Bu şekilde arkadaşlar kullanılıyor. Dediğim gibi aynı şekilde direksiyona, işte aynaya, araba aynasına da takılıyor arkadaşlar. Eğer öyle yapacaksınız, yani bu tekrar ben bunda boynunda tel kullanmadım. Tel de takabilirsiniz. Elektrik teli boyun ölçüsünde. Şimdi ben ölçü de vereyim size. Evet, karakterimizin boyu şuradan bacağa kadar 30 santim, hatta 32 de olabilir. Evet, 32 civarında arkadaşlar. İstediğim gibi siz isterseniz boynuna elektrik teli de takabilirsiniz. Ben takmadım. Zaten çok rahat bağlanılıyor da. İplerimiz zaten çok az gitmekte. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamasına başlayalım. Evet, sit karakterimiz için ip olarak da evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok küçük bir oyuncak öreceğiz. Şu anki iplerim markaları hepsi farklı ama hepsi koton. İncelikleri de aynı arkadaşlar. Bunun için böyle açık bir sütlü kahve rengi gibi renk gerekli, kahve ve beyaz. Bunları şimdi kenara alalım. Gövdeyle başlayalım. Tığ olarak da 2 numara tığ kullanacağım. Siz de elinize göre değiştirebilirsiniz. 2.20 de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Önce gövde için orta parmağımıza ipimizi 2 kere doladık. Tığ içinden geçiriyorum ve sabitledim. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 6. Şimdi şu alttan gelen ipimizi biri üstte biri altta. Alttan geleni şöyle çekiyorum elimle. Bakın dönüyor, içinde dönmüş oluyor. Şimdi tekrar bu ipimizi çekelim iyice. Ve ilk ilmeğimize batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Sadece burada ilmek kaydırdık. Daha sonra döne döne öreceğiz spiral olarak. Şimdi her ilmeği çift batalım. İkinci sıramızda bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne. İsteyenler çapraz sık iğne örebilir. Elinizin bolluğuna, sıklığına göre. Çapraz derken ilmeğe battığımızda şöyle ben ipi tığın üstüne alıyorum. Böyle değil de tığ
İpi alttan doğru aldığınızda şöyle bu çapraz sık iğne olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Evet, 12 oldu. İkinci sıramız. Şöyle araya da bir ip takalım. Sıramız belirlemek için. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar 2 tek, bir arttır yapalım. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır. Yine 3 tek, bir arttır yapalım. 6 tekrar. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. 4 tek, bir arttır yapalım. 2, 3, 4, bir arttır. Yine 4 tek, bir arttır. 6 tekrar yapıp gelelim. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 7. sıradayız ve 5 tek, bir arttır yapalım. 2, 3, 4, 5, bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. Evet, arttırmadan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 12. sıradayız ve azaltma yapacağız. 5 tane tek örelim. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir azalt. 6 tekrar yapalım. 5 tek, bir azalt. Sıra sonunda 36 sık iğne kalacak. Evet, azaltmadan sonra tekrar 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Tekrar azaltma yapıyoruz. 16. sıradayız. 4 tek, bir azalt yapalım. 1, 2, 3, 4, bir azalt. 6 tekrar yapıyoruz. 4 tek, bir azalt. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz kalacak. Evet, 17. sıramda eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 18. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt yapalım. Tekrar 3 tek, bir azalt. 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğne kalacak. Evet, 19. sıradayız. 2 tane tek,
Bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir azalt. Sıra sonunda 18 sık iğne kalacak. İçine elyaf dolduralım bir yandan. Bayağı bir daralmaya başladı. Şimdiden yapalım. Evet, 20. sıradayız. Tekrar azaltıyoruz. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 12 sık iğne kalacak. Evet, şimdi 21. sıradayız ve son azaltmayı yapacağız. Boyun kısmımızı oluşturacağız. 2 tane tek, bir azalt. Tekrar 2 tek, bir azalt. İki tek, bir azalt. Evet, 3 tane azaltma yaptık ve 9 tane sık iğne kaldı. Şimdi boyun kısmını öreceğiz. Şimdi tahmini bakalım bir 60, en az bir 60 örelim. Daha sonra bir bakalım kafası geçiyor mu diye. Ona göre tam bir sayı verelim. Şimdi bu şekilde döne döne öreceğiz. 9 sık iğneyi. Evet, bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Öyle çok da doldurmayalım oyuncağımızı. Rahat olsun. Şöyle. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, boyun kısmını toplamda 58 sıra düz ördüm. Şöyle de anlamak için bakalım. Şöyle kıvırdığınızda şurada başı olduğunu düşünün. Bu başı buradan rahat geçecek şekilde. Bu şekil olacak çantamıza, biliyorsunuz. Veya arabanıza. Şimdi 58 bana iyi geldi. Daha fazla yaparsak da böyle sarkar. Zaten esniyor, biliyorsunuz. Çekebilirsiniz de. Az gelirse, yani daha sonra zorlanırsanız, esneyen bir sonuçta örgü. Evet, şimdi 80. sıradayız. Tekrar arttırmayla devam ediyoruz. Şuraya da bir ip takalım sıramız için. Evet. 2 tek, bir arttır yapalım. Bir arttırıyorum. 2 tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. Sıra sonuna geldik. Toplam 3 tane arttırma yaptık ve 12 sayısına ulaştık. Evet.
Şimdiki sıramızda bir tek bir arttır yapalım. Bir tek bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir tek bir arttır. 18 sık iğneye ulaşacağız. 6 tekrar yapıyoruz. Evet, 82. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Yine tekrar yapalım. 2 tek bir arttır. 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 83. sıramı düz ördüm arkadaşlar. Hepsine tek battım. 84. sıramızda 3 tane tek, bir arttır yapalım. Evet, 3 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar, 3 tek, bir arttır. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 85. sıramı yine düz ördüm. 86'dayız. 4 tek, bir arttır yapalım. 2 3 4 bir arttır. Yine 6 tekrar, 4 tek, bir arttır. Devam edelim. 36 sık iğneye ulaşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi arttırmamızdan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi artık kafamızı kapatmaya başlayacağız. 4 tek, bir azalt yapalım. 91. sıradayız. 4 tek, bir azalt. 4 tek, bir azalt. 6 tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 30 sık iğne kalacak. Evet, 92. sıradayız. 3 tek, 1 2 3 bir azaltıyoruz. Yine 6 tekrar yapalım. 3 tek, bir azalt. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, 93. sıradayız. Bu arada kafama biraz elyaf doldurdum. 2 tane tek, bir azalt. 2 tek, bir azalt. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz kalacak. Evet, 94. sıradayız. Bir tek, bir azalt. Yine 6 tekrar, bir tek, bir azalt. Evet, sıra sonunda 12 sık iğnemiz kalacak. Evet, son azaltmayı yapmadan önce kafamızın son doldurma işlemlerini yapalım. Şöyle biraz pusturuyorum ben elimde. Elyafı toparlıyorum bastırarak. Şöyle makasımızla da şekil vererek dolduralım. Boyun kısmını doldurmuyoruz. İsteyen tel takabilir arkadaşlar ama bence gerek de yok. Takanlar var.
Şöyle güzel şekil verelim. Evet, kafamızı güzel doldurdum. Son azaltmamda hepsini bir azaltmayacağım. 2 tek bir azalt, 2 tek bir azalt, 2 tek bir azalt yapacağım. Toplam 3 azaltma. Ee, Hepsini bir yaptığınızda bir sivrilik oluyor arkadaşlar. O yüzden azaltmamı daha az yapacağım. 3 tane. Şimdi 2 tek bir azalt yaptım. Tekrar 2 tek bir azalt, 2 tek bir azalt. Evet. Şimdi ipimizi biraz uzun keselim. Kapatmak için. Şu ipi çektim. Yine şuradaki son bir dolgu tekrar yapalım şuraya. Bir boşluk. İç boşluğu dolduralım. Evet, buraya da bir hafif bir dolduralım. O sivrilik kaybolsun diye. Bu kadar yeterli. İster iğneyle yapın, ister benim gibi tığla. Her ilmeğin içinden öndeki kattan şöyle ön kattan alıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra sıradaki ilmekten içinden geçirdim. Şöyle sıkıyoruz. Tekrar sıradaki ve kapattık. Buraya çekerek kapatıyoruz. Bir iğne takalım ve bunu içeriye ipimizi içeriye çekelim. Evet, gövde, boyun ve kafamızı oluşturduk. Hemen ayağa başlayalım. Ayaklar içinde aynı rengiyle açık kahveyle başlıyoruz. Evet, ayağımız bu şekilde sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağımızı 2 kere doladık. İçinden geçirdik tığımızı. Şimdi sihirli halkanın içine 7 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alttan gelen ipimizi çekiyoruz. Sonuna kadar çektik. Sonra bu ipi çekelim. Sıkıca. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdım. Sadece buraya ilmek kaydırıyoruz. Daha sonra döne döne öreceğiz. Bir zincir çektim. Şimdi hepsine çift batıyoruz. İkinci sıradayız. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Toplam 14 sık iğneye ulaşıyoruz. Dördüncü çift, beşinci çift, altıncı çift ve yedinci çift. Şimdi üçüncü sıramızda arkadaki tek kattan öreceğiz. Buraya da değil, hemen arkadaki şöyle çevirdiğimizde şuradaki tek kata batıyoruz.
Sıra sonuna kadar her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım arka kattan. Şöyle çevirelim. Sayımız değişmiyor. 14 sık iğne. Evet, 4. sıradayız ve 3 tane azaltma yapacağız. 3 tek, 2, 3, bir azalt, 3 tek, bir azalt, tekrar 3 tek, bir azalt. Toplam 3 tane azaltma yaptık. 11 sık iğneye düştük. Şimdi 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne. 5 sıra boyunca. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Şu dikmek için biraz uzun bırakalım. Evet, bacağımızı oluşturduk. İçine çok az elyaf koyabiliriz. Şimdi kolumuzu da yine aynı sihirli halka içerisine 6 sık iğne, ikinci sırada hepsini çift batıp gelelim. Evet, kolumuz için sihirli halka içine 6 sık iğne, ikinci sırada hepsini çift battık 12. Üçüncü sıradayız ve yine şöyle çevirip arkadaki kattan her ilmeğe bir sık iğne yapalım. 12 sık iğne. Üçüncü sıramızdayız. Daha sonra 4 ve 5. sıralarımızda yine düz örelim. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. Evet, 6. sıramızdayız ve yine azaltma yapıyoruz. 2 tane tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt. 3 tane azaltma yaptık. 9 sık iğneye düştük. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi çok azıcık elyaf koyacağım. Daha sonra kapatacağım kolumu. Minnacık koyuyorum. Belli belirsiz yani. Öyle sert olmayacak. Azıcık bir şey. Ayağı da öyle. Evet. Şimdi şöyle katlayıp kolumuzu kapatıyoruz. Karşıya sık iğne ile kapatalım. Evet, 4 sık iğne ile örerek kolumu kapattım. Bir zincir çekeceğim. Şöyle dikmek için pay bırakıyorum, az bir şey. Evet. Bu şekilde kollarımız, bacaklarımız hazır. Şimdi gözlerimizi yapalım. Evet, gözümüzü bu şekilde yapacağız. Gözün beyazı için sihirli halka içine 6 sık iğne, ikinci sırada hepsini çift batıp 12 sık iğne. Orta yeri çok çekmeyelim çünkü göz yapacağız. Şimdi
Gözümüzün dışı için yine 6 ile başladık. İkinci sırada hepsini çift battım. 12. Üçüncü sıradayız. Şurada kayalım araya sıra için. 3 tane tek. 1 2 3 bir artır. 3 tek. Bir artır. 3 tek. Bir arttır. Evet, 3 tane arttırdık. Sayımız 15'e çıktı. Şimdi bir sıra düz örüp gözümüzün dış kısmını bitiriyoruz. Evet, göz kapağımızı bu şekilde bitiriyoruz. Göz akı içinde 6 ile başladık. Sihirli halkaya yaparken çekerken biraz boşluk bırakalım. Buraya göz takacağız çünkü. İkinci sırada hepsini çift batıyoruz. 12. İki sırada bitiriyoruz. Şimdi göz içinde 6 milim göz kullanacağız. Bunu da şöyle ortasına takalım. Yine biraz şöyle açalım. Makasla. Arkasına takıyorum. Evet. Ve bu sivriliği de yok etmek için hem çıkmasın diye hem de yok etmek için de yakalım. Hemen bastırmıyoruz. Biraz bekleyelim. 5-6 saniye bekledim. Şimdi üzerine bastırıyoruz. Mühürleme yaptık. Bu şekilde sivriliği almış olduk. Hem de diğer oyuncaklarda yaparken de dikme sırasında şeylik yapıyor. Hem potluk yapıyor hem de göz çıkmamış oluyor arkadaşlar. Ve içerisine yerleştiriyoruz. Şu uzun o ipleri de keselim. Ben yapıştıracağım. İsteyenler dikebilir. Silikonlu tabancamla yapıştıracağım. Tam içine koyuyorum. Bu şekilde ve yapıştırıyorum. Siz de şu katlardan dikersiniz arkadaşlar. Şu katlardan karşılıklı gelecek şekilde dikersiniz. Şimdi burnumuz kaldı. Burnumuzda kahverengi gerekli bunun için. Yine sihirli halkaya 6 sık iğne yapıp gelelim. Evet, birinci sırada 6 sık iğne yaptık. İkinci sıradayız. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptık. İkinci sıramızda 9 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sırada 2 tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek,
bir arttır. Şöyle bir bakalım. Burnumuza yeterli. İlmek kaydırıp bir zincir biraz dikecek kadar şöyle uzun bırakıyoruz. Evet, burun da bitti. Şimdi önce bir burnumuzu dikelim. Daha sonra kulaklarını ben yapıştıracağım. İsteyenler pardon, gözlerini şöyle isteyenler dikebilir. Ben yapıştıracağım. Evet, burnumuzu tam ortaya yerleştirdim. Şuradan da azaltma yaptığımız yerin, kafadaki azaltma yanın bir alt sırasına yerleştirdim. Tam ortaya, yani düz gördüğümüz kısmın ortasına yerleştirdik. Şimdi bunu dikelim. Evet, şimdi borumuzu diktik. Ağzımız içinde şöyle siyah koton ipimin katını ayırdım ve şuradan hemen burnumun hizasından alttaki şu alt hizadan bir iki sık iğne kayıyorum. Buradan da yine bir iki sık iğne şu şekilde. Önce şuradan bir yerden gireceğim. Daha sonra şu iki sık iğne buradan. Buraya bağlayacağız daha sonra. Yine bu taraftan da iki sık iğne kaydım. Burundan bir iki sık iğne aşağıdan çıkıyorum. Böyle gülen bir ağız olacak. Şu şekilde. Bunu buraya ipin içinden geçirerek tutturalım. İpin içine batıyorum tekrar. Bak, ipin içine batarak şöyle sabitliyorum. Tekrar içine batıyorum. Diğer ipin içine batıyorum ki yeniden diğer karşı tarafa geçtim. Buradan da içinden geçiyorum. Böyle muntazam olsun, sökülme olmasın diye. Tekrar ipin içine batıyoruz. Şöyle düzgün olsun. Eşit mi diye bakalım da bir yandan. Şöyle. Ve yine ilk başladığımız şu ipin içinden şuraya dibine batıp aynı yerden çıkıyoruz. Burayı bağlayalım iplerimizi. Evet. Ağzımızı bu şekilde oluşturduk.
Şöyle gözler de olmadan bir şeye benzemiyor şimdi. Gözümüzü de yapacağız. Şimdi bunları da bağlayalım. Ve ipimizi kesip içine itelim. Evet, ağzımızı da yaptık. Şimdi dişimizi yapalım. Şöyle çevirelim. Beyaz ipimin katını ayırdım. İnce olsun diye. İpimi biraz uzun bırakıyorum içeriye çekmek için. Rahat çekmek için. Kısa yaparsak çıkabilir. İpi sabitledim. Şöyle kafamızı tutuyoruz. Şu burnumun hizasından, bakın burnun hizasından şuradan tığımla şöyle giriyorum. Ağzın hemen altından. Buraya tutturduk. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Bir atlıyoruz. İkinciye sık iğne yaptım. Sıradaki ikinci zincire de battım. Sık iğne. 2 tane sık iğne. Hemen aynı yere bir daha batıyorum. Burada bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye bir sık iğne. Hemen şuranın dibine de batıyorum. İlk yaptığımız dişin son ilmeğine yandan girdim. Buraya da bir sık iğne. Şimdi hemen tekrar buraya 2 tane yaptık. Şöyle döndürüp sıradaki, bakın. Sıradakine şöyle giriyorum. Çıktım. Buraya ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırarak tutturdum. Dişlerimizi yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpimizi şöyle dişlerimizi yaptık. Şimdi iplerimizi içeriye çekelim. Uzun bırakalım. Şöyle uzun olsun. İster iğneyle, ister tığla içeriye çekelim. Şöyle iğneyle yapacağım ben. Evet. Uzun bıraktığım ipi hemen dibine tekrar dibine batıyorum ve karşıdan çıkıyorum. Böyle güzelce çekelim. Tekrar bunu da, hatta bunu keşke uzun yapsaydık da buraya bağlardık ve daha iyi olurdu. Size tavsiyem burayı daha uzun bırakın. Bağlayacak kadar. Çünkü oraya yetişmez. Evet. Burayı da buradan çıkardım. Bu şekilde dişlerimizi yaptık. Dişli onu daha güzel oluyor. Bunları da kesebiliriz. Şimdi en son ayaktaki tırnaklarımızı yapalım. Bunu da en son şöyle yapacağız. Ben sona bırakıyorum. Silikonu çünkü ısıtmam gerekiyor. Şimdi ayağımızdaki, koldaki
Şurada tırnaklarımızı yapalım. İkisi de aynı zaten. Önce beyaz ipimizin şöyle katını ayıralım. İkiye ayıralım ipimizi. Kalın olmasın diye. Oyuncağımız küçük çünkü. Evet, ipimizi yine biraz uzun bırakıyoruz. İçeriye çekmek için. İpi sabitledik. Bacağımızı alalım. Herhangi bir ilmekten. Şuradaki tek katlarımız vardı. Belloğdan örmüştük. Burada herhangi birine batıyorum. Önce şöyle bir ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekelim. Hemen aynı yere dibine batıyorum. İlmek kaydır. Bir bakalım. Evet. Yanındaki tek kata batıp çıktım. İlmek kaydır. 3 zincir. Yine dibine batıyorum. İlmek kaydır. Sıradaki tek kata batıp çıktım. İlmek kaydır. Tekrar 3 zincir. Yine dibine batıyorum. İlmek kaydırdım. Evet, toplamda 3 tane ilmek kaydırdım. Sıradakine yine batıp çıktım. İlmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. İpimizi kesiyoruz. Biraz uzun keselim. İçeriye çekeceğiz iplerimizi. Bu şekilde yaptık. Aynısını kolumuza da elimizin tırnaklarını aynı şekilde yapalım. Gelelim. Evet, şimdi burada kolu yaparken şuna dikkat etmek lazım. Burada düz olarak örerek kapatmıştık. Bunun hizasında yapmamız gerekiyor. Şöyle çeviriyorum. Bunun hizasında şuraya. Şöyle dikeceğimiz için tırnakların dışa doğru bakması gerekiyor. Herhangi bir şuradan başlarsak bu tarafa bakar. O yüzden dikeceğimiz şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şurada başlayalım. Yine aynı şekilde 3 zincir. 1, 2, 3. Dibine batıyorum. İlmek kaydır. Sıradakine yine ilmek kaydır. 3 zincir. Dibine battık. İlmek kaydır. Sıradakine dibine bat. İlmek kaydır. Tekrar sıradakine ilmek kaydırıp kat aldık. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde parmaklarımızı yaptık. Şöyle bunları da içeriye çekelim. Hemen dibinden tığımı geçirdim. İpimizi çekiyoruz. Buradan da keseceğiz. Şöyle bir yerden giriyorum. Evet, bunu da yaptık. Şimdi dikişimize geçelim. Bacaklarını başlayalım. Şunları ben bir kesip geleceğim. Evet.
Önce ayaklarımızı dikelim. İçine biraz elyaf dolduralım. Çok azıcık. Çok kadar az ki, şu kadarcık bir şey. Elyaf dolduruyoruz. Düz bir iğnemize ipimizi geçirelim. Evet, bacağımızı ayarlarken şöyle düz tutalım yüzümüzü. Bakın, düz, boyun şu şekilde düz. Bunun geldiği noktaya, şuradaki burası şu şekilde tam iki noktaya dikeceğiz. Şöyle ayarlıyorum, bakın. Tam ortadaki ilmeğin yanına şu şekil. Hatta şöyle uzun iğnemizi takalım. Şöyle tutturalım. Böyle daha rahat dikeriz. Şöyle bir kontrol edeyim. Bakıyorum. Bir bacağa batıyoruz. Bir gövdeye. Bir bacak. Bir gövde. Sık bir şekilde dikiyoruz atlamadan. Aynısını diğer bacağı da yapalım. Evet, bacaklardan sonra şimdi kolumuzu da dikelim. Birinciyi bu şekilde diktim. Yeri olarak da 18. sırayı bulalım. Şu boyundan da 2 sıra altı oluyor arkadaşlar. Boyundan 2 sıra alt. Aşağıdan saydığımızda 18. sıra üzerine. Şöyle yerleştiriyorum. Tam bacağımızın da tam böyle yanına gelecek şekilde şunun hizasına bakıyorum. Aynı hizada olsunlar. Evet. Şu boyundan 2 sıra altı arkadaşlar. Şimdi ipim burada. Bunu önce şuradan girip karşıya çıkıyorum. Bu taraftan daha rahat dikileceği için. Tekrar alttan girdim. Buraya sabitliyorum. Hemen şuradaki dipten değil, şu bir alttan dikiyorum. Hem de kollar böyle açılmamış oluyor arkadaşlar. Aşağıya doğru bakmış oluyor. Bakın şuradan. Buradan girdim.
Ve dikişimi tamamladım. En son şuraya bir daha tutturacağım. İğnenin boyu kısa geliyor. Evet. Artık buraya düğüm atabiliriz. Başka yerden çıkıyorum. İpimizi koparalım. Keselim yani. Evet. Bitirdik artık stilimizi. Gövdeyi tamamladık. En son şimdi kulaklarını ve gözlerimizi yapıştırıp bitireceğiz. Şimdi bir tane yapıştırmıştım. Yapıştırıcımız da ısındı herhalde. Şimdi ben bunları da yapıştırayım. Şöyle. İçerisine güzel dolduruyorum. Evet. Ve en son gözlerimizde şöyle kulak hizasında, pardon, burun hizasında şöyle yapıştıracağım. Dikerseniz daha iyi olur. Ben şimdi biraz bunlar benim için çok yorucu geliyor. Şöyle yapıştırdım. Evet. Yapışmamızı da yaptık ve bitirdik. Evet arkadaşlar, sit tarifimizin bütün parçalarını diktik. Kimisini yapıştırdık ve bitirdik. Bu şekilde ister çantalarınıza ister arabalarınıza süs olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Evet. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.